yapabildiğine bakalım. Çünkü şuraya kadar izlediklerinizle hızlı, dikine giden bir kanat diye düşünebilirsiniz. Ama dar alandaki hareketliliği de çok farklı. Örneğin şu videonun başındaki pozisyon. Topu veriyor, beklemiyor, hemen tekrar hareketleniyor ve topla ceza sahası içinde tekrar buluştuktan sonra ham ama tehlikeli tarafını çok iyi anlatıyor. Çok cesur bir şekilde rakibin üstüne gidiyor, dar alanda yön değiştiriyor, temastan kaçmıyor ve sonunda pozisyonu bitiriyor. Bu tarz oyuncuların savunmalar için problem olmasının sebebi de zaten bu. Çünkü tahmin edilmesi çok zor oluyor. Şimdi şu detay çok önemli. Drameh'in birebirleri tamamen teknik şov üzerinden ilerlemiyor. Daha çok yön değişimi ve ani patlayıcılık üzerinden adam eksiltiyor. Bu yüzden rakipler ilk teması kurmakta zorlanıyor. Burada önemli olan şey sürekli aksiyonun içinde kalması. Çünkü bazı oyuncular pası verdikten sonra oyundan çıkar. Drameh ise asıl pası verdikten sonra tehdide dönüşüyor. Özellikle verkaç oyunlarında çok canlı görünüyor. Savunmanın dikkatini dağıtıyor, yön değiştiriyor ve bir anda boşluğun içine giriyor. Bu yüzden hareketli hücumlarda etkisi ciddi şekilde artıyor ve bence bu bölüm oyuncunun gelişime açık tarafını gösteriyor. Çünkü burada artık sadece bireysel değil, kolektif bir hücumun parçası olmaya çalışıyor. Bu da onu topu al koş oyuncusundan biraz çıkarıyor ve açıkçası eğer bu tarafını daha da geliştirebilirse seviyesi ciddi şekilde yükselebilir. Çünkü modern kanat oyuncularında artık sadece hız yetmiyor. Bağlantı oyunu da gerekiyor. Drameh ise bu konuda tamamen kötü görünmüyor. Hatta bazı aksiyonlarda oldukça doğal kombinasyonlar çıkarabiliyor ama hala istikrar problemi var. Şimdi biraz da yaratıcılığına, pas kalitesine bakalım.